Herkese merhaba, herkese selamlar. Bugün 26 Ağustos 2026. Başlamadan önce kısacık bir hype hatırlatması yapalım. Sevdiğiniz videolarınızı, sadece bizim videolarımız için geçerli değil, beğeniyorsanız, içeriğini, konusunu, fikrini beğeniyorsanız hype'layarak, genelde bu hype özelliği mobilde var, yani cep telefonlarında var. Oradan bir hype işareti yaparsanız o videoya çok büyük katkı vermiş olursunuz. Unutmadan hype'lamak haftada 3 kez ücretsiz, yani 3 videoya bu şekilde destek verebilirsiniz. Evet, reklam faslını bırakalım. İsterseniz günün konusuna gelelim. İngiltere ve Rusya arasındaki Ukrayna gerginliği artarak devam ediyor, şiddetleniyor. İngiltere adeta Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. Dolaylı bir savaş bu. Sadece İngiltere değil ama İngiltere özellikle ön plana çıkıyor. Rusya hükümet sözcüsü Peskov, İngiltere'nin Ukrayna savaşına katılmış olduğunu iddia etti ve Rusya İngiltere'ye bedel ödetme sözü verdi. Perde arkasında dursa da İngiltere, Ukrayna'yı askeri ve siyasi açıdan ayakta tutan en önemli ülkelerin başında geliyor. Ukrayna'nın Rusya'ya drone saldırılarının arkasında da önemli oranda Londra hükümeti var. İngiliz fabrikaları geçen yıl Ukrayna için 10 binlerce drone üretti. Bu yıl 2026 sonuna kadar İngiltere'de Ukrayna savaşına gidecek drone sayısı 150 bini aşacak. İngiltere'deki imalathaneler, fabrikalar üretiyor. Ukrayna'da bu dronları Rusya'nın içlerine gönderiyor. Bu dronlar Moskova'yı vuruyor. St. Petersburg'u ve diğer önemli Rus şehirlerini vuruyor. İşte bu durum Moskova'yı çıldırtıyor. Çünkü İngiliz desteği her geçen gün İngiltere'nin savaşa doğrudan müdahalesi şeklini alıyor. Ukrayna, Londra'nın elinde bir kılıç gibi, bir silah gibi Rusya'nın üzerinde böyle sallanıyor, biçiyor adeta Rusya'yı. Kremlin'e göre İngiltere ateşe benzin döküyor, yangını körüklüyor. Bu ifadeler onlara ait bu arada, benim yakıştırmam değil. Ve İngiltere Kremlin'e göre savaşın devam etmesi için her şeyi yapıyor. Rus yetkililer İngiltere'ye bedel ödettirmekten bahsediyor. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği geçen hafta bir açıklama yaptı ve İngiltere'yi Ukrayna Savaşı'na ne kadar çok dahil olursanız ve bu savaşta Ukrayna'ya ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok bedel ödeyeceksiniz şeklinde uyarmıştı. Çok da diplomatik olmayan bir açıklama bu ve Moskova İngiltere'deki büyükelçisini geçen hafta çekti. Tarihte görülmemiş şekilde en düşük düzeye indi iki ülke arasındaki diplomatik temsil. Kremlin'e yakın bir isim olan Andrei Fedorov ise İngiltere'deki drone fabrikalarının bilinmeyen bir gücün yarı askeri saldırısına uğrayabileceğini söylüyor. Bu dalga geçmek gibi, tehdit, açık bir tehdit. Belli ki Fedorov İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde faili meçhul saldırılardan bahsediyor. Böyle saldırılar olabilir diyor. Rusya henüz drone desteğini hazmedememişken bu sefer İngiltere'den Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği geldi. Londra hükümeti Ukrayna'da İngiliz-Fransız tasarımı bir seyir füzesinin üretilebilmesi için bu füzenin gizli teknolojisinin serbest bırakılmasına izin verdi. Bu da Kiev'in, Ukrayna'nın Rusya'nın yüzlerce kilometre içlerini vurma çabasına çok önemli bir katkı sağlayacak. İngiltere ve Fransa sayesinde Ukrayna Rusya'yı daha fena bir şekilde dövecek. İngiltere dronlarda ne yaptıysa, orada nasıl bir strateji, taktik izlediyse aynısını şimdi de füzelere taşıyor. Bu da demek oluyor ki 2027 ve 2028 yıllarında Ukrayna ordusu Rus topraklarını her hafta yüzlerce, belki binin üzerinde
füzeyle vurabilecek. Fransa'da Scalp, İngiltere'de Storm Shadow olarak bilinen füzenin menzili 550 kilometreyi aşıyor. Belki de Ukrayna'da üretilecek füzelerin menzili 700 kilometre olacak, 800 kilometre olacak. Bunu bilemeyiz. İşte bu Storm Shadow'lar veya Scalp'lar şu anda 400 kilo patlayıcı da taşıyabiliyor. Bu füzeler bir köprüyü havaya uçurabiliyor. Yer altına saklanmış askeri karargahları da kısmen imha edebiliyor. Bu füzelerin bir diğer özelliği de tüm hava şartlarında yüksek isabet yüzdelerine sahip olması. Füze küresel konumlandırma ve arazi referanslı navigasyonun yanı sıra o GPRS vesaire özelliklerin yanı sıra kızılötesi arayıcı ve otomatik hedef tanıma algoritmaları kombinasyonunu kullanıyor ve alçaktan seyir sayesinde tespit edilmesi de bu füzelerin oldukça zor. Dolayısıyla bunları Ukrayna yapımı dronlarla karıştırmamak lazım. Onlardan çok üstün füzelerden bahsediyoruz. Ukrayna 2024 yılından itibaren bu füzelerden bir miktar kullandı ve Storm Shadow'lar her ateşlendiğinde Rusya'ya çok ağır zayiatlar verdirdi. Sorun şu ki Fransa ve İngiltere bu füzeleri yeterince üretemedi. Stoklarındaki füzeleri Ukrayna'ya bolca veremedi. Daha doğrusu 2025 yılına kadar bu füzenin üretim hatları 15 yıldır kapalıydı. Avrupalılar savaşa gireceklerini hiç düşünmemişler ve bu tür üretimleri ciddi anlamda aksatmışlar. Üretim lisansları ve füzenin tüm gizli bilgileri Ukrayna savunma sanayine verildiğinde bunların seri üretiminin hızlanması bekleniyor. Belki de Fransa ve İngiltere'de bir süre sonra Ukrayna'daki imalatçıdan bunları almaya başlayacak. Bu yılın sonuna kadar Fransa ve Ukrayna ilk Scalp üretim hattını Ukrayna'da kuracaklar. İngiltere'nin verdiği izin bu yolda atılan en önemli ilk adım oldu. Haber Rusya'yı elbette çıldırtmaya yetti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu adımla İngiltere'nin savaşa katıldığını söyledi. Savaşın üzerine ateşin üzerine benzin döküyorlar dedi. İngiltere ve Fransa Ukrayna ile ortak kaç füze üretecekler bunu açıklamadılar, detay vermediler. Ancak üretimin verimli bir düzeye çıkması için en az bir yıl, belki birkaç yıl gerekebilir. İngiltere Başbakanı Burnham'da göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı gezisini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptı ve orada dedi ki Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. İngiltere'nin güvenliğidir. İngiltere ve Fransa'nın füze desteği Ukrayna saldırılarını güçlendirecek. Ancak Ukrayna'nın şu anda acilen savunma füzelerine ihtiyacı var. Saldırı füzelerinden önce savunma füzeleri lazım. Çünkü Ukrayna'nın Patriot füzeleri tükenmiş durumda ve Ukrayna şehirleri neredeyse günlerdir, hatta birkaç haftadır savunmasız halde. Ukrayna'nın elinde Patriot bataryaları var. Ama bu hava savunma sistemlerinin kullandığı karşı füzelerden hiç kalmadı. Zelenski bu füzelerden istedi. Ama Trump veremem Zelenski dedi, bende de yok. Hani bana da lazım. Bende de olsa bol miktarda ben de İran'a karşı kullanacağım ama kalmadı dedi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri elindeki tüm Patriot füzelerinin 2/3'ünü 5 aylık İran Savaşı'nda tüketmiş. Zelenski bu füzeleri Ukrayna'da üretmek için de izin istedi. Dedi ki ya madem bana vermiyorsunuz bu füzelerden bana izin verin. Sizin firmanın adı altında biz bunları Ukrayna'da üretelim ama Trump buna da karşı çıktı, vermedi. Zelenski Washington ziyaretinde uzun menzilli Tomahawk füzelerinden de satın almak istedi. Trump buna da karşı çıktı.
Ukrayna şu anda kendi imkanlarıyla sadece FP5 Flamingo seyir füzelerini üretebiliyor. Bu füzelerin 3000 kilometreye kadar çıktığı söyleniyor menzil olarak. En son 900 kilometrelik bir mesafeyi vurdu Flamingolar. Rusya içlerinde yüzlerce kilometre girebiliyorlar, vuruş yapabiliyorlar. Ama Flamingolar balistik füzeler gibi önlenemez füzeler değil. Ayrıca patlayıcı taşıma kapasiteleri de Flamingoların sınırlı. Flamingo'yu üreten Ukraynalı firma bu yılın sonuna kadar yerli üretim balistik füzelerin seri üretimine geçebileceğini söyledi. İşte bunu yaparlarsa Rusya'nın vay haline, çünkü sürekli olarak tepelerine balistik füze yağar ve bunları durdurmakta çok zorlanırlar. Bunların birçoğu durdurulması imkansıza yakın hızlarda geliyor çünkü. Özetle Ukrayna 2027 yılında hemen her gün yüzlerce İHA'yla, Scalp'larla, Storm Shadow'larla, Flamingo'larla ve belki de balistik füzelerle Rusya'nın tepesine yağacak. Önümüzdeki yıl daha çetin geçebilir. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Ukrayna'nın Rusya içinde vuruş gücü önceleri çok zayıftı. Sivrisinek ısırıkları gibiydi. Hani vuruyor ama işte Moskova'da bir binanın camını kırıyor. En fazla birinin kafasına düşerse yaralıyor. Bu ısırıklar, bu küçük ısırmalar bu yıl içerisinde 2026'nın ortaları gibi ciddi sürü saldırılarına döndü. Ukrayna dronlarının menzilleri uzadı ve imha güçleri de arttı. Dronlara yeni kabiliyetler geldi. İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerin de yardımıyla Ukrayna dronları hem sayıca hem de teknik özellikleriyle bambaşka bir seviyeye ulaştı. Bu kadarlık bir değişim bile Rusya'nın canını ciddi şekilde yakmaya yetti. Birkaç aydır Ukrayna Rus rafinerilerini vuruyor. Petrol depolarını, akaryakıt nakliye araçlarını ve Wildberries ve Ozon gibi ticaret depolarını ateşe veriyor. Rusya o kadar büyük bir coğrafya ki Moskova bu coğrafyanın tamamını korumakta zorlanıyor. Rusya'nın büyüklüğü dezavantaja dönüyor. Ukrayna dronları sivrisinek sürüleri gibi bu büyük coğrafyayı her gün rahatsız ediyor. Sivrisinek diyorum ama artık Ukrayna dronlarının etkisi sivrisinek aşamasını çoktan geçti. Elbette Rusya da boş durmuyor. Üstelik Rusya hem dronlarla saldırıyor, hem seyir füzeleriyle, hem sınır çevresinden yolladığı kayan bombalarla, hem de durdurulması imkansız denebilecek hipersonik balistik füzelerle Ukrayna şehirlerine saldırıyor Rusya. Ukrayna, Rusya'ya nazaran nispeten daha küçük bir ülke ve Rus saldırıları inanılmaz büyük hasarlara yol açıyor. Patriot mühimmatı kalmayan Ukrayna çoğu saldırıyı elleri kolları bağlı izlemek zorunda kalıyor. Hatta bazı uzmanlar Ukrayna'nın bu düzeyde bir büyük hasara uzun süre dayanamayacağını iddia ediyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zarar son 1-1,5 ay içerisinde hem ölüm kalım olarak hem de yıkım olarak çok korkunç boyutlara gelmeye başladı. Hani birkaç ay daha bu böyle devam ederse Ukrayna'nın buna dayanamayacağını söyleyenler de var. Düşünsenize, şehrin ortasına 1 ton bomba düşüyor ve bina havaya uçuyor. Sonra bir tane patlama daha oluyor, bir tane patlama daha oluyor. Özetle Rusya hava savunmasız yakaladığı Ukrayna'yı ezip geçemez ise Ukrayna daha fazla dronlar ve daha fazla füzeyle Rusya'dan intikam alacak gibi duruyor. Eğer Kiev 2026 yılında ayakta kalmayı başarırsa 2027 yılında savaş Rusya sokaklarına çok daha sert ve çok daha geniş bir şekilde taşınmış olacak. Ukrayna her geçen gün daha fazla ileri teknoloji kullanıyor. En son yenilik dronların yapay zeka ile yönetilmesi ve Rusya tarafındaki hedeflerin tamamen yapay zeka tarafından seçilmesi. Rusya Ukrayna'yı bu yıl durduramaz ise
önümüzdeki yıl pek çok açıdan çetin bir çarpışma yılı olacak. Bitirmeden önce şunu da tekrar edelim. Moskova savaş nedeniyle en çok İngiltere'ye kinlenmiş durumda. En çok İngiltere'yi suçluyor ve Ukrayna'da en çok İngiltere ile savaştığını düşünüyor. İngiltere'de son birkaç yıldır Ukrayna Savaşı'nda çok daha cesur ve çok daha hoyrat adımlar atıyor. Rusların tepkisini umursamıyor gibi davranıyorlar. Moskova İngiltere ile doğrudan çatışır mı, çatışmaz mı bunu bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. İngilizler birkaç yıldır Rusya'nın Britanya adalarını işgal etmesine karşı simülasyonlar yapıyorlar. İşgali nasıl püskürtürüz? Bunun çalışmasını pratik ediyorlar. Ve şurası da kesin. Rus savaş gemileri ve denizaltıları Britanya adalarının etrafında birkaç yıldır köpek balıkları gibi böyle kımıl kımıl dolaşıyorlar. Londra'nın öncelikli korkusu doğrudan savaş değil. Bunu zamana yaymış durumdalar. 2030'dan önce bunu beklemiyorlar. Ama bundan önce İngiltere topraklarında sabotajlar, suikastler ve diğer hibrit saldırıları bekliyorlar. Rusya çok yakın bir zamanda Ukrayna için drone ve diğer silahları üreten fabrikaları havaya uçurabilir. Kısacası İngiltere Ukrayna üzerinden Rusya ile hesabını görüyor. Dolaylı yoldan savaşıyor. Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor. Rusya da İngiltere ile böyle bir dolaylı savaş yöntemi bulabilir. Şu anda onun üzerinde kafa yoruyorlar. Evet, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi lütfen videonun altına bırakın. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.